Yıl 2000, İstanbul Şişli. Henüz 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, okuldan döndükten hemen sonra evinde öldürülmüş halde bulunuyor. Evet, tam 25 yıl geçti üzerinden ve katil hala maalesef bulunamadı. Aynen öyle. Şimdi bu dosya tekrar gündemde, bir Interpol kararı ile birlikte. Biz de sizin için sağlanan kaynakları inceledik. Bu karmaşık cinayetin detaylarına, neden çözülemediğine, o kritik boşluklara bakacağız. Evet, çeyrek asır. Dile kolay gerçekten. Genelde bu tür kapalı kapılar ardından işlenen cinayetlerde ilk şüpheler hep altın halka denilen o yakın çevreye, aileye yönelir. Doğru. Ama bu dosyada kaynaklara bakınca en başından beri böyle cevaplanmamış sorular, hatta ciddi ihmal iddiaları var gibi görünüyor. İsterseniz o güne, 5 Haziran 2000'e bir dönelim. Olur, dönelim. Çağla eve giriyor, kapıda bir zorlama yok. Evde hırsızlık veya cinsel saldırı gibi bir bulgu da yok. Hiçbir şey yok. Direkt boğazı kesilerek öldürülmüş, evin içinde bir boğuşma, bir dağınıklık izi de yok. Yani bu tablo, bu sakinlik bize katil hakkında ne söylüyor olabilir? Ya bu durum katilin büyük ihtimalle Çağla'nın tanıdığı, içeri girmesine izin verdiği biri olduğunu düşündürüyor. Çok kuvvetli bir ihtimal bu. Hmm, Hatta alt kat komşusu Gökçe'nin ifadesi de var, bunu destekliyor. Çağla eve girince şaşkınlıkla "aa" diyor. Sonra bir erkekle normal tonda konuşuyor. Kısa bir koşuşturma sesi, sonra derin bir sessizlik. evet bunu okudum. Normalde çok tiz çığlık atabilen biriymiş Çağla. Aynen öyle. Yani tanımadığı bir tehlike olsa muhtemelen çığlık atardı. Bu sessizlik tanıdık ihtimalini güçlendiriyor. Bir de kesi izi var tabii, katilin solak olabileceğini gösteren. Peki ya fiziksel deliller, olay yerinde 3 parmak izi var. Bir de Çağla'nın sadece tek bir tırnağının altında serçe parmağında DNA dokusu bulunuyor. Kaynaklar diyor ki bu tek tırnak durumu biraz şüpheli. Evet, evet, çok şüpheli. Normalde bir boğuşma anında birden fazla tırnakta iz kalması beklenir. Tabii canım mantıken öyle. Tek tırnakta DNA olması bu delilin oraya nasıl geldiği konusunda ciddi soru işaretleri yaratıyor. Daha da ilginci ne biliyor musunuz? Nedir? Bu DNA delilinin varlığı olaydan tam 13 yıl sonra, yani 2013'te kayıtlara geçmiş. İlk raporlarda yok böyle bir şey. 13 yıl sonra mı? İnanılmaz. Velet 13 yıl. Bu gecikme sadece kafa karıştırıcı değil. Yani ya en başta kritik bir delil gözden kaçırıldı ya da kasıtlı olarak kaydedilmedi mi acaba diye düşündürüyor insanı. İki durumda da çok vahim. Kesinlikle. Cinayet aleti bıçak bulunmuş ama üzerinde iz yok. Muhtemelen silinmiş. Evdeki sette eksik bıçak yok ama bıçaklıkta kan izi var. Bu da ayrı bir tuhaflık. Tam bir muamma orası da. Ve belki de en can alıcı nokta. Bu bulunan parmak izleri ve DNA, hani o altın halka prensibi gereği, aile üyeleriyle karşılaştırıldı mı? Anne Gülnur, baba Nedim, abi İlker. İşte bunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü 2013'ten beri dosyaya erişim kısıtlaması var. Bu kadar temel bir bilginin eksik olması akıl alır gibi değil. Bu belirsizlik zaten soruşturmanın ne kadar eksik yürütülmüş olabileceğine dair çok ciddi şüpheler doğuruyor. Ailebilere bakıyoruz, orada da benzer boşluklar, çelişkiler var. Mesela anne Gülnur, olay sırasında doktorda olduğunu söylemiş. Ama önce dişçi, sonra jinekolog dediği iddiaları var. Evet, çelişkili ifadeler var orada. Ve doktor ifadesi dosyada yok deniyor. Yani aile aslında teyit edilmemiş durumda. Abi İlker'in durumu daha da çarpıcı belki de. Olay sırasında Ordu Ünye'de üniversitedeymiş. Ama bu alibi yeterince araştırılmamış. Aynen, İstanbul'dan ekip gitmemiş, sadece Ünye polisine sorulmuş. Kuzenleri otobüse bindirdik demiş, o kadar sözlü bilgiyle yetinilmiş. Düşünün, yazılı ifadesi cinayetten 24 yıl sonra 2024'te alınmış. Artı, kaynaklar abinin Çağla'nın erkek arkadaşıyla ilişkisine karşı çıktığını, baskı yaptığını, hatta solak olduğuna dair duyumlar olduğunu belirtiyor. Evet, bunlar önemli detaylar tabii. Babanın durumu ise belki de en sarsıcı iddiayı barındırıyor. Komşu Reyhan Hanım, Evet, polis gelmeden hemen önce babayı evin balkonunda elinde kanlı bir bıçakla gördüğünü polise söylemiş zamanında. Ama bu ifade kayıtlara geçirilmemiş iddiası var. bu çok ciddi bir iddia.
Çok ciddi. Polis sonra keşif yapmış, komşunun mutfağından balkon görünmez demiş ama tanıklar ve avukatlar görünür, hatta görüntüleri var diyorlar. Eğer bu doğruysa ve bir örtbas varsa bu basit bir ihmal değil artık. Bir de erkek arkadaş Hüseyin var tabii. Olay saati civarında apartmandan hızla uzaklaşırken görülmüş. Tüm bu şüpheler, teyitsiz alibiler, aile üyeleri neden başta yeterince şüpheli görülmedi? Bu durum delil toplamayı nasıl etkiledi? Muhtemelen çok ciddi etkiledi. Ağır ihmallerden bahsediliyor kaynaklarda. Mesela HTS kayıtları 2000 yılı için ilçe bazında bile olsa alınabilirdi belki. Alındı mı, alınmadı mı, dosyada var mı belli değil. Belirsizlik. Abinin o dönem kullandığı hattı değiştirmiş olma ihtimali de cabası. Yani bunlar çok temel soruşturma adımları aslında. Eksikliği düşündürücü. Ve şimdi tam 25 yıl sonra İstanbul Emniyet Müdürü'nün talimatıyla Interpol adımı geldi. Parmak izleri ve DNA örnekleri Interpol veri tabanında taranacak. Bu ne anlama geliyor? Bir umut mu? Yani bazı uzmanlar, mesela eski Kriminal Daire Başkanı İrfan Bayar, diyor ki altın halka tam olarak araştırılmadan Interpol'e gitmek işi biraz uzatmak gibi olabilir. Hani komisyona havale etmek gibi bir durum. Anladım. Türkiye'de ulusal bir DNA bankası olmaması da burada büyük bir eksiklik tabii. Ama diğer yandan bu Interpol adımı davayı tekrar gündeme getirdi. Belki soruşturmaya yeni bir ivme kazandırır diyenler de var, pozitif bakanlar da var. Davanız zaman aşımına da sadece 5 yıl kaldı. 2030'a uzatıldı ama yine de zaman daralıyor. Bu cinayet bunca çelişkiyle, şüpheli delille, teyitsiz alibiyle, boşluklarla dolu kapalı bir kutu gibi duruyor hala. Neden adalet yerini bulamadı bunca yıl? İşte tam da burada size ve dinleyicilere bir soru bırakalım. Kaynaklarda işaret edilen onca şüpheye, ihmale, çelişkiye rağmen gerçek nasıl da bunca yıl perdelendi? Zaman daralırken Interpol hamlesi gerçekten bir aydınlanma mı sağlayacak yoksa sadece odağı mı dağıtacak? Belki de cevaplar o dosyadaki erişim engelinin kalkmasıyla, atlanmış adımların atılmasıyla ortaya çıkacak. Kim bilir?